Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdiki misafirimiz ise kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok sağ olun. Teşekkürler. Hocam varis nasıl başlar? Risk faktörleri nelerdir? Tabii şöyle, varis aslında sinsi bir hastalıktır. Öncelikle onu söyleyeyim. Yavaş yavaş, yani tabiri caizse çaktırmadan başlar. Evet, ince ince, Aynen. minik minik damarlarla. Aynen öyle. Yani genellikle çok anlamazsınız. Hani çoğu insan varis hastası olduğunu da fark etmiyor esasında. Erken yaşta da başlayabilir. Genellikle 40 yaş, 50 yaş üzerinde çok sık görüyoruz. İleri yaşlarda da başlayabilir. Genellikle en sık yani karşılaştığımız tablo ağrı, bacak ağrısı, gece krampları, ayak bileğinde şişme, görünen damarlar kalın ya da ince. Bu şekilde başlar, ilerler, evre evre ilerler. İlerledikçe de zaten bu bahsettiğim belirtiler ilerler, şiddetlenir. Ağrılar şiddetlenebilir, ayak bileğindeki ödem şiddetlenebilir, ayağınız şişebilir, ayakkabı küçük gelebilir, ağrı yanma, kaşıntı bunlar şiddetlenebilir. Özellikle gece krampları şiddetlenebilir, baldırda dolgunluk hissi olabilir. Bunlar giderek artar hastalığınız artınca. En çok risk faktörlerinden bahsetmek gerekirse örnek veriyorum, genetik bir kere geçişi olan bir hastalıktan bahsediyoruz. Eğer akrabalarınızda yakın işte birinci derece akrabalarınızdan birinde varsa sizde de olma olasılığı yüksek. Kilo, obezite bunun için önemli bir risk faktörü. İşte sigaranın bir risk faktörü olduğunu söyleyebiliriz. Bazı meslek grupları uzun süre ayakta kalarak çalışmak risk faktörlerinden bir tanesi. Bunları sayabiliriz. Bu meslek gruplarından biraz bahseder misiniz? Tabii. Örnek veriyorum, uzun süre ayakta kalmak. Mesela cerrahlar, Fatih Hocam. Yani 9 saat, 8 saat, 6 saat hiç hareket etmeden, tabii sabit ayakta kalınarak yapılan işler bizim için risk faktörü. Hele siz kalp cerrahları. Evet, yani aynen öyle maalesef. Çünkü şimdi buradaki fizyolojide aslında bacak toplar damarları çalışmıyor. Varis dediğimiz olay o. Yani kan yukarı rahatça kalbe dönemiyor. Bir dönüş bozukluğundan bahsediyoruz. İçindeki kapaklar birbirinden uzaklaşıyor ve kan aşağıda göllenmeye başlıyor. Bütün aslında şikayetler bundan mütevellit. Şimdi bacak kasları da yardım edemeyince, yani sabit uzun süre ayakta kalmanız gerektiğinde bacak kasları da yardımcı olamayınca bu damarlara bu artık risk altında oluyorsunuz varis için. Peki hocam, varis olmaması için, varis hastası olmamak için ne yapmalıyız? Evet, dua edebiliriz. Yani şöyle... ne yapmalıyız yani? Tabii. Hani biz özellikle bayanlar hani göreceli etek giymek istiyoruz, şort giymek istiyoruz. Tabii. Hele ki yazın korkulu. Tabii şöyle, şimdi Yani. aslında bunu ikiye ayırmak Ne gerekir. yapmalıyız? Fonksiyonel hani bozukluk var, hani hastalık olarak tabir ettiğimiz, bir de kozmetik olarak hani kozmetik bir bozukluk var. Şimdi tabii bayanlar en çok kozmetik olarak yakınıyor bu işten. Cilde yakın hale geliyor, damarlar görünür hale geliyor çünkü bacağınızın basıncı yükseliyor. Yani dönen kanın basıncı yükseliyor. Kan yukarı dönemeyince kendine yeni yollar aramaya başlıyor. En basit hani tabirle ve o damarlar genişlememesi gereken damarlar genişlemeye başlıyor ve cilde vuruyor. Ve siz onları görüyorsunuz. Bunun olmaması için şimdi şöyle bir şey bir noktada engelleyebilirsiniz tabii. Evet. Mesela biraz önce saydığımız meslek gruplarındaysanız, mesela öğretmenseniz, güvenlikseniz, işte cerrahsanız, ne bileyim çok uzun saatler hareketsiz bir şekilde ayakta kalıyorsanız varis çorabı giyebilirsiniz. Bir noktada evet önlüyor. Aslında ayakta kalmak değil de mesela ben de güzellik uzmanıyım. Çok fazla hareketsiz oturuyorum. Evet. O da aynı, faktör o da aslında. bir tabii kesinlikle varis çorabı bir noktada bunu da önlüyor ama şöyle bir şey var. Hareketli bir hayat sürmek, işte düzenli spor yapmak, biraz hani yediğimize, içtiğimize dikkat etmek, en basitinden kabız olmamak bu noktada önemli. Özellikle işte düzenli spor, hareketli bir hayat, egzersiz oldukça önemli tabii. Peki varis erkeklerde mi çok sık görülür yoksa kadınlarda mı sık görülür ve bunun sebebi nedir? Şöyle kadınlarda daha sık görünüyor. Oran vermek gerekirse %60-65 oranında. Yani 100 kişiden 65'i kadındır varis hastasının, 35'i erkektir diyebiliriz. Bu da en başta hormonlardan dolayı. Çünkü östrojen bir risk faktörü. Mesela işte kilolu insanlarda da aslında görülmesinin sebeplerinden bir tanesi de östrojen. Yani tabii çok detay oluyor ama östrojen. Çünkü östrojen venodilatasyon yapan bir hormon. Yani sizin toplar damarlarınızı genişletiyor. Progesteron hakimiyeti oluyor doğumlarda, örnek veriyorum. Bu östrojendeki ani dengesizlik gene
venodilatasyona sebep oluyor. Doğumlar bu yüzden varisi tetikleyebiliyor. İşte karın içi basınç artıyor hamilelikte, gebelikte. Bu yüzden yani kadınlar genel olarak daha sık varis hastası erkeklere göre. Peki beslenmeyle varisi aşabilme Yani şansımız şöyle, var mı? Beslenmeyle birleşen bir konu var mı Ya burada? bu konuda tabii şöyle bir sürü çalışma yapılmış ama yani net olan bir tanesi var. Hani konstipasyon yani kabızlık varisi bir noktada varise sebep oluyor. Çünkü tabii tetikliyor. Ama yani nasıl kabızlık? Yani örnek veriyorum bugün kabızım işte yılda bir kere kabız oluyorum ayda. Yani bunlar değil tabii. Şimdi kronik bazı hastalar var işte sürekli bu problemleri yaşayan varsa evet aynen onlarda gerçekten hani varisle bir ilişkisi var yani bulunmuş. Ama tabii hani ne kadar derseniz ya o kadar hani o kadar da süper değil diyeyim yani çok da ciddi bir ilgisi yok. Yani sonuçta bu bacağın izole bir hastalığı öyle düşünmek lazım. Hani asıl buradaki faktör yani bacak kaslarını kuvvetlendirmek ve onunla ilişkili şeyler. Yani diğerleri etkiliyor mu? Evet etkiliyor. Sigara içmek de etkiliyor. Yani sigara da oldukça olumsuz etkisi var ama hani direkt bir sürü çalışma yapılıyor. 70 tanesi ilişkili bulunuyor, 30 tanesi ilişkisiz. Peki hocam ağrım var, bacak ağrım var gece uykuda. Evet. Hatta bir ara ben de şüphelenmiştim. Acaba varis mi var yani? Evet. Hani görüntüde bir şey yok, kılcal görünmüyor, varis görüntüsü yok. Evet. Şiddetli ağrı, yazın, yanma. Aynen. Yakınmayla gittim. Kalp damar cerrahına ben de. Evet. Mercek gibi böyle bir şeyle bakıyorsunuz, ışıkla bakıyorsunuz değil mi ön muayenede? Şöyle evet yani ben şimdi bana gelen ağrı şikayetiyle gelen hastaya ben direkt Doppler hani çekiyorum. Asıl çünkü tanıyı biz Doppler ultrasonuna koyuyoruz. Yani fonksiyonel bozukluk var mı? Yani kozmetik görünen damarlar aslında ağrı yapmaz. Ben kozmetik de baktırmak Aynen. istedim. Yani Doppler çektirmedim ama. Yanma yapabilir. Yani ayağınızda yanma hissedebilirsiniz. Yazında. Eğer Ödem vardı. aynen eğer o bölgede damarlar yüzeyel görünüyorsa çok yüzeyelleşmişse yanma hissi olabilir gerçekten ama asıl hani buradaki şöyle söyleyeyim ayağınızdaki ağrı şikayeti Doppler yapılmadan hani tanı koyamayız. Hocam ben şunu soracağım. Mevsimlerle, Evet. bölgelerle, Tabii. ırklarla, giyim kuşam tarzıyla, pabuç giyimiyle yani bunlarla ilişkilerinde böyle kısa bahseder misiniz? Tabii hemen bahsedeyim. Mevsimlerle kesinlikle bir ilgisi var. Soğuk havalarda rahat eder varis hastaları. Sıcak havalarda şikayetleri artar. Bizim de hasta yoğunluğumuz genelde yazın yani daha çok işte ağrı ve ödem şikayetiyle başvuru olur. Çünkü sıcak venodilatasyon yapıyor. Yani toplar damarları genişletiyor. Varis hastaları fark ederler ki zaten sıcak duş aldıklarında mesela bacakları ağrımaya başlar. Ya hocam işte ya ben bir soğuk su tuttum çok iyi geldi falan bunlar olur. Ayakkabı ile ilgisi var. Bizim vücudumuzun ağırlık merkezini ne kadar değiştirirsek örnek veriyorum topuklu ayakkabı giymek varis için bir risk faktörü. Çünkü bizim kaslarımız aslında şeye göre adapte olmuş, düz basmaya göre Tabanımıza adapte olmuş. göre, evet. Tabii taban yere düz basınca belli bir tonusu yakılıyor. Yani bütün kaslar bir uyum içinde aslında bacağı sarıyor öyle söyleyeyim. Ama siz şimdi topuklu giydiğinizde bu düzeni bozuyorsunuz. Başka kaslar olmaması gereken yerde daha fazla çalışıyor, bazıları daha az çalışıyor. Yani tonusu yani o gerginliği bozulduğu zaman toplar damarları destekleyici fonksiyonu azalmış oluyor. Bu yüzden topuklu ayakkabı giymek mesela risk faktörüdür. Yapılan hani textbook'larda işte kitaplarda araştırmalarda aslında siyahi ırklarda varisin daha az olduğu gözüküyor. Yani genetik temelleri olan bir şey öyle söyleyeyim. Gene soğuk yerlerde, soğuk ülkelerde varisin aslında daha az olduğu görülüyor. İskandinavya'da vesaire hani. Peki rakımla ilgisi var mı? Rakımı, Yani deniz kenarında olanlar daha fazla, mesela çölde daha fazla Yok, gibi ya da hayır. işte dağlık tepelerde yok, daha az yok, gibi. Hayır, yok. Öyle Ama bilgi yok. yaylanın, ormanın iyi gelmediği bir hastalık. bir Evet, hastalık var diye bir şey yok var, diye evet. düşünüyorum evet. Giyim kuşamla ilgisi o. Giyim kuşamla tabii ki şöyle söyleyeyim. Mesela gene hani basit bir mantıkla bizi zorlayan yani kanın bacaktan yukarı çıkmasını zorlaştıran kıyafetler özellikle bel tarafında ve işte karın tarafında bizi Dar sıkan zorlayan dar kıyafetler, kan kıyafetler dolaşımını evet sağlayacak. bozacaktır. Tabii o da bir risk faktörü oluşturabilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür sizlere ederim. değerli verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Evet, kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berkay Özkan. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor.